Ne konuşacağımı falan ayarlamadım açıkçası. Vefa hakkında konuşacağız ama o bir kesin. Umarım öyle bir sohbet tadında aynı zamanda ufak tefek dersler çıkarabileceğimiz bir video olur. Şimdi ben ilk videomda da belki bakmışsınızdır başlığına vesaire. Bir sınav sürecinden geçmiştim. Birçok Türk genci gibi. Ve bu sürece kendimi hazırlarken aslında birçok konuda fedakarlık yaptım. Fakat fedakarlık yaparken aynı zamanda birçok insanı da sildim. Bu biraz da aslında tesadüf oldu. Ben kendimi ilk başta insanlardan uzaklaşacağımı tahmin ediyordum zaten ama sonrasında biraz daha açıkçası bağlanmaya ihtiyaç duydum süreçte. Çünkü bir şeye zorluyorsunuz kendinizi. Yapmak istemediğiniz bir şeye. Ve bunu yaparken de en basitinden mesela derste otururken bir kahve almak. Mesela insana yardımcı şeyler arıyorsunuz. Kendinize yardımcı, bu zorluğa girerken size yardımcı olabilecek şeyler arıyorsunuz. Müzik dinlemek olsun, ne bileyim, yalnız vakit geçirip kafa dinlemek olsun, başka arkadaşlarla görüşmek olsun, onlara derdini anlatmak olsun vesaire. Fakat daha ilkokuldan öğrendiğim bir tabir var, vefa. Bu acayip bir şekilde önüme geldi yani. Görüştüğüm 10 insanın %10 demeyeyim, 100 insanın 95'ini diyeyim ki 100 insanla da görüşmüyorum da oran olarak anlayın diye söylüyorum. 100 insanın 95'ini sildim. Şimdi benim hem anneme çekmişliğimden kaynaklanan benim kendi fikrim, bir yapım var. Böyle bir ekstra fedakarlık yapma, ekstra böyle bir iyilik yapma fedakarlığı, ekstra iyilik yapma bir durumu var böyle. Aynı zamanda babamdan da gelen şöyle bir şey var. Hep bir tık fazlası. Mesela karşımdaki insan bana bir şey yapıyorsa ben ona bir tık fazlasını yaparım genelde. Ve bu aslında sürecin sonunda beni çok yıprattı. Birçok insandan konuşmayı bitirme sebebim oldu. Birçok insandan hiçbir şey beklememe sebebim oldu. Siz bir şeyler yapıyorsunuz ama kimsenin umurunda değil günün sonunda baktığınızda. Dünya öyle bir yere dönmüş ki artık herkes kendi çıkarına uygun bir konu varsa tamam ben oradayım. Eğer yoksa hadi Allah'a emanet moduna dönmüş herkes. Mesela şöyle örnek vereyim. Ben lise 2'den itibaren, tabi 1'den itibaren abla dediğim bir tane insan vardı. Benden 2 yaş büyük. İdeallerimiz bazı konularda kesişiyordu. Ben de ona çok yardımcı olduğumu düşünüyorum yani. İşte ona sürekli ideallerini hatırlatan bazı şeyler söylüyordum. Ufak tefek bazen hediyeler alıyordum falan filan. Aramızda iyiydi. Okulda bazı böyle etkinlikler vesaire oluyordu. Beraber ortak çalıştığımız zamanlar da oluyordu yani. Ortak çalıştığımız değil mi? Ortak projelerde aldığımız zamanlar da oluyordu. Denk geldiğimiz. Hal böyle olunca daha çok kaynaştık vesaire falan filan. İşte korona falan da girdi araya. Ben yine işte arada bir falan yazıyorum, ediyorum. Konuşuyorum bazen. Korona bitti. Korona bittiğinde zaten o sınava girmiş olmuştu. Bir sene mezuna kaldım. Bütün süreç boyunca 3 kere görüştük. Bir tanesinde ben yazdım ona. 2 tanesinde de artık 5 ayda bir mi 4 ayda bir mi öyle bir arayla yazdım. Ve ben yazdığımda da özellikle son yazdığımda da sınavdan önce miydi? Bir gün önceydi galiba. Bir hafta önce miydi? Öyle bir şeydi. Acayip soğuk yaptım ya tabii ki normal insan olarak. Ya tamam. Ya hiçbir şey için hiç kimse hiçbir konuda zorunda değil ama yani el insaf ya, bu vefa nasıl bir şey ya? Ya bir insan size bir şey yapıyorsa, yani şöyle bir şey var derler ya, iyilik yap denize at. Bu gerçekten çok zor bir şey. Yani ben kendim fark ettim, geçmişte birçok insana yaptığım her türlü yardım vesaire konusunda demek ki hep bir karşılık beklemişim. Aslında bu vefa da çok zehirli bir şey. Bunu ben şu an konuşurken, sizinle konuşurken kendim idrak ediyorum. Çünkü siz birine karşı bir iyilik yaptığınızda ve onun karşılığını beklediğinizde tamam, siz o insana ister istemez bir miktar bağlandınız demektir. Ve ondan gelmeyecek olan bir karşılık sonrasında hop çöküş, bir miktar, hop çöküş. Ve bu yakın bir insansa, zaten yakınlarına insan genelde böyle vefa kavramını bağlayacak şeylerde bulunur. Ya sınav sürecinde açıkçası çok bekliyordum yani böyle. İşte niye yazmadı, niye etmedi. Arada bir aklıma geliyordu. Sürekli her gün değil de tabii yani şey değilim ben de sonuçta. O olmazsa olmaz falan zaten kimse için öyle söylemez ama insan bekliyor yani. Zor zamanlarında bir sınavla hazırlananlar veya bakanlar çok iyi bilir. Yani
Hiçbir zaman hiçbir şekilde tek bir konuyla uğraşmazsınız. Sürekli dışarıdan etkenler olur vesaire olur, sizi zorlayacak şeyler olur. Ve bu böyle şeyler olunca da insan böyle bir yardım, bir destek, bir koltuk değneği, bir şey bekliyor yani. Yine lise döneminde çok kendime yakın bulduğumu zannettiğim biri daha vardı. En yakın arkadaşım diyordum ona. Ondan kendini değiştirmesini istiyordum. Kötü bir kişiliği vardı. O da kabul ediyordu, ben de kabul ediyordum. Ve sürekli iyilikler vesaireler, birçok konuda yardımcı olmalar, en zor zamanlarında yanında tek başıma olmalar. Okulda da olan bazı entrikalar karşısında yine hiçbir şekilde yalnız bırakmamalar sonucunda tabii ki o da kendini değiştirmedi ve şöyle üzüme baka baka kararır ya. Yani ben diyordum ki işte bir tek onun için değil bazı arkadaşlarım vardı yine diyordum ki ben insanlara örnek olayım işte onlar bana baka baka kararsın. Ben çok iyi değilim ama onlardan iyiyim yani o kesin. Yani birçok konuda onlardan iyiyim yani o kesin yani. Olmadı. Birçoğundan da uzaklaşmak zorunda kaldım bu yüzden. Ondan da yine en son noktayı koyacak yine bir şey oldu. Böyle bir saygı göstermeme durumu oldu. Orada postayı koydum zaten. Bir daha ne görüştüm ne ettim. Hatta şu an belki videoyu izler emin değilim ama çok umurumda da değil. Bir trafik kazası geçirmiş. Sonrasında ne aradım ne sordum bile yani. Çünkü ben sınavdan sonra kazandığımda vesairede kimse arayıp sormadı. Kimse bir şey kimse hiçbir konuda yardımcı olmadı. Kimse demedi ki vay efendim sen sınava mı girdin bir şey mi oldu? Yani birçok akraba da aynı şekilde öyle. Birçok arkadaşım da aynı şekilde öyle. Sanki böyle bir uzay boşluğundaymışsınız gibi böyle sürükleniyormuşsunuz tek başınıza gibi. Hiçbir etken hiç kimse yok. Bir öğretmenim vardı Özge Hoca ona selam olsun. Buradan ileride kanal dinlenirse. Ve yine bir akrabam var sağ olsun yine isim vermeyeceğim. O sürekli arayıp sordu. Özellikle sınav döneminde yakın. Sınavdan önce sonra. Kısa bir dönem belirlediğim yine bir özel öğretmen diyebilirim. Özel hoca tuttuğumuz vardı. O da arayıp sordu. Ya bu yapamamıştır ya bir sene daha hazırlansın gelsin. Biz yine parayı anlaşmayı yapalım. Ben de parayı cebe indireyim hemen kısa vadede. Keyfimize bakalım, yolumuzu bulalım, derslere başlayalım. Lan bir durun ya, bismillah ya. Ne oluyor abi ya? Abi ne oluyor size ya? Size ne oluyor abi ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Sıfır vefayla ne yapıyorsunuz abi siz ya? Ya bakın buradan şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam iyilik yapanların mantalitesi şöyle olmalı bence artık. Çünkü az önce de söylediğim gibi vefa zehrine bağlanmamak için bunu yapmak şart. İyilik yap denize at olmalı. Ama velev ki öyle olmuyor ya da oluyor onu boş verin. İyiliğe uğrayan insan da şöyle bir şey düşünmeli. Bu insan bana iyilik yaptı. Bu insan bana iyilik yaptı kelimesi bakın ekstra bir şey yapmasa da yani en azından bunun farkında olup karşısındakine hissettirmeli bunu. Bu etik, ahlak davranışlara uygun olan budur yani. Velhasıl işte zor zamanlar vesaire belki daha zorlarını da göreceğiz. Allah bilir yani. Siz de ben de. Zor zamanlarda dediğim gibi insan vefayı arıyor. Ama şöyle bir şey de var ya şunu da unutmamamız gerekiyor. Ne kadar kendimizi böyle ne kadar kendimizi üstsek de, hırpalasak da, paralasak da şunu bilmemiz gerekiyor. İlk videomda da zaten en sonunda söyledim. Ne kadar çok şey istiyorsanız o kadar çok çalışmalısınız, o kadar çok zorluğa maruz kalmalısınız. Ne kadar ekmek, ne kadar köfteden daha üst bir boyut bu. Ne kadar çok şey başarmak istiyorsanız o kadar çok şey feda etmelisiniz. Ya ben bunun her zaman bilincinde oldum. Birçok zaman da etkilendim açıkçası. Birçok yaşadığım kayıpta vesairede, birçok kaybettiğim arkadaşta da aynı şekilde bunlar benim önüme geldi tekrar. Ben bunun yani her zaman böyle aklımın bir köşesinde yaşayamadım. Yavaş yavaş onu da yapmaya çalışıyorum. Bunu her zaman unutmamalıyız ama. Yani ben ne kadar çok dua etsem, ne kadar çok çalışsam da demek ki bir noktada insan böyle kaliteli yalnızlığı yaşamaya mecbur bırakılıyor ilahi güç tarafından. Bunu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Eğer sizin de böyle çok uç hedefleriniz, uç hayalleriniz ya da 10 kişinin 9'undan daha iyi olma gibi bir hedefiniz, kendinizi aksettirdiğiniz bir ilkeniz varsa bunu hiçbir zaman unutmamalısınız. Çok fazla yalnız kalacaksınız, çok fazla zorlanacaksınız, çok fazla çalışacaksınız, çok fazla sabredeceksiniz. Bunların her birini yaptıktan sonra tamam. Sen zaten bunları yaparken o insanlardan
bir sınıflandırma olarak üste çıkmış oluyorsun. Bunları yaptıktan sonra da sonuç olarak onun meyvesini aldığında da zaten kendini daha üstte bulmuş oluyorsun. Ya şöyle bir örnek vereyim. Kalkıyorsun gece 3'te, 4'te, 5'te artık her neyse. Ben bunu çok yapamadım ama daha çok yapmaya çalışacağım. Çalışıyorum da. Kalkıyorsun abi gece 4'te, 5'te. İşte artık her neyse. Bakıyorsun abi öyle bir balkona çıkıyorsun. Bir bakıyorsun etrafına. Ya da evin içindesin. Ses yok, hiçbir şey yok. Buzdolabının sesini bile duyuyorsun. Sen o zaman zaten bir tık farkı atmış oluyorsun zaten, anladın mı? Zaten çalışma sürecinde bile sen o zaman diyorsun ki abi burada bir kolpa var, bu işte bir şey var diyorsun. Zaten bak ben bir tık kendimi öne attım. Onlardan farklı oldum diyorsun. Bir de onun meyvesini almak var. Allah herkese hayırlı bir şekilde o işin yaptığı, emeğini harcadığı işin meyvesini almayı nasip etsin. Onun meyvesini aldıktan sonra zaten tadından yani. Konuyu da toparlayalım. Az çok daha fazla uzatmayalım. İlkokul 2. sınıfta. İlkokul 2. sınıfta sen nasıl bir öğrenciye vefa öğretirsin? Aile öğretmenim çok büyük öğretmenmiş. Bunu da son zamanlarda anlamış oluyorum. İnsanlar okuma yazmayı öğretmeden, sökmeden bize vefanın ne olduğunu öğretiyordu derste. Bilemezsin. Ramiz dayın dediği gibi meyveyi soymadan içinden ne çıkacak bilemezsin. Kimsenin ne yaşadığını bilmeden, etmeden, sormadan bunu anlayamazsın. Kimseye de ön yargılı yaklaşmamalısın. Ben yani böyle ayda bir, yılda bir düzenli olarak hep çıkardığım bir derstir yani. Ön yargılı olmayacaksın. Size de şunu söyleyeyim arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi. Vefa çok büyük bir öğretmen. Vefa çok büyük bir ders. Vefalı insan bulmak çok büyük bir nimet. Yani standart olan insanların vefalı olması değil artık bu devirde. Standart olan insanların bencil olması. Buna bir alışın, buna bir görün. Standart olan, artık normal olan, artık insanların kendi çıkarlarının doğrultusunda hareket etmesi, kendi çıkarlarının yanında sürekli durması, ona bir çıkar sağlayacak insanların yanında durması. Bunları hep fark edin. Yine çok yakın biri var. Şu an görüşmediğim. İsim falan vermeyeceğim. Seni de sildim. Eğer anladıysan seni de sildim, haberin olsun. Çok da umurumda da değil artık hiçbir şey. Sadece kendimin umurumda olmaya çalışıyorum. Öyle bir dönemdeyim. Bu dileklerle, niyetlerle, hedeflerle artık herkes kendi yoluna, herkes hayatta başarılar. Ve şunu da söyleyeyim, şu an aklıma geldi. Yapmak istediğiniz, başarmak istediğiniz herhangi bir hedef vesaire doğrultusunda çok fazla düşünmeyin arkadaşlar. Kesinlikle çok fazla düşünmeyin. Tunç Kurt matematikten yine duyduğum bir şey söyleyeceğim size. Bir örnek vermişti. Diş fırçalarken bile bir insan fırçalayayım mı fırçalamayayım mı ya da bir iki reels daha kaydırayım derdine giriyorsa bir sıkıntı var demektir. Hiçbir zaman istediğimiz şeyleri başaramayacağız demektir. Böyle gidersek. Yapmak istediğimiz şeyler var, tamam, eyvallah. Herkes dünyayı kurtarmak ister. İyi olan. Sözde iyi olan. Herkes bir şeyler yapmak ister ama şunu unutmayalım. Çok fazla düşünmek önünüzü keser, zamanınızı keser. Yine bir söz gördüm. Onunla bitirelim bari videoyu. Tell me how high is your patience? Can I be saved? I wanna catch the wave. Ooh.